Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok hoş ve çok güzel. Tam böyle çeyizlik, şahane, muhteşem bir yelek modeli olacak arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Bu yüzden de bu şekilde bir zemin hazırladım. Sizler tabii ki farklı örgülerde kullanabilirsiniz. Tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli. Ne yapabiliriz derseniz şal yapabilirsiniz, bebek battaniyesi yapabilirsiniz, bebek yeleği yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi tığ işi örgülerinde kullanabileceğiniz muhteşem bir model. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Evet, eğer sizler de yelek modeli olarak yapar iseniz arkadaşlar bu zemini daha da kalın yapabilirsiniz. Evet, hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Bakın bu trabzanın şöyle altından giriyorum. 2, 2 ve 2 olarak yukarıya çıktım. Tığımın başını yine 2 defa doladım. Bakın buraya girdim. 2, 2, 2. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Ben bu kenar kısmına 6 tane trabzan yapacağım. 3 Bakın 6.'yı da şu birleşmiş olan noktayı yapıyorum ki modelim düzgün dursun. Evet, sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 1 2 3.'ye girdim ve sık iğne olacak şekilde sabitledim. Bir, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aynı noktaya tekrar giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3.'ye sık iğne olacak şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde bakın minik minik yuvalar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zinciri var. 1, 2, 3. trabzan içerisine giriyorum. Sık iğneli sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek aynı yere tekrardan giriyorum ve sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3.'ye girdim ve sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 4 tane zincir aynı noktaya tekrardan giriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Bu şekilde minik minik yuvalar yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sonunda trabzan koyacağız. Yine baştaki gibi orada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. 6 tane zincirimi çektim. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 1, 2 tanesini atlıyorum. Bakın şöyle 2 ile 3'ün birleşmiş olduğu noktaya girerek burada yan yana trabzanlar yapıyorum. Sizler bu trabzan sayısını ister eksiltebilirsiniz, ister çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Trabzan yapımını da bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında mevcut arkadaşlar. Veya örgü teknikleri oynatma listemde var. Oradan da bulabilirsiniz. Evet, trabzanlarım bakın 5 tane olacak şekilde yaptım burayı. 4 tane zincirle geriye dönüyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Bakın hemen bu dibe değil bir sonrakine geçerek 3'te çıktığım trabzanlar yapıyorum. Evet. Şimdi burada 2 tane zincirim var. Tığımın başına yine 2 defa dolayarak buradaki minik yuvamın içerisine geliyorum. Öncelikle 5 tane trabzanımı yapacağım.
Trabzanlarımı yaparken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Haricinde kanalımda beni takip eden arkadaşlarım biliyordur. Çok güzel yelek modelleri, şal modelleri, lif modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri var arkadaşlar. Patik modelleri var. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Evet, 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başını 2 defa dolayarak aynı yuvanın içerisine 5 tane daha trabzan yapıyorum. Evet. Hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Sizleri de sıkmak istemiyorum. 2 tane zincirim var. Geçiş yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Evet. Bir an kafam durdu. Buradaki yuvanın içerisine geliyorum. Bu kez fıstık yapacağım. Ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doladım. Tekrar girdim. Fıstık yapımı da arkadaşlar, eğer bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda var. Ben dörtlü bir şekilde yaptım. Sizler daha fazla ya da daha eksik yapabilirsiniz. 2'de kapatıyorum fıstığımı. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere tekrardan bir fıstık daha yapıyorum. Şu şekilde tutarak da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradan tutuyorum. Son 2 kalana kadar. Sonrasında bakın şuradan tutarak bu şekilde yapabilirsiniz. 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrardan bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu şekilde fıstıklarımı tamamladım. 3 tane fıstığım oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını yine 2 defa doladım. Ve buradaki yuvamın içerisine geliyorum. 5 tane trabzan yapacağım. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Yuvalarımızın bir tanesinin içerisine trabzan, bir tanesinin içerisine fıstık yaparak ilerliyoruz. Arada 2 zincirim var. Yine 5 tane daha yapıyorum. 2, 4, 5, evet. Bakalım. 2, 4, 5, evet. 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Buradaki yuvanın içerisine geliyorum. Ve fıstık yapıyorum. İki zincir çekiyorum her bir fıstığımın arasında. Toplamda 3 tane fıstığım olacak. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir tane trabzan, bir tane fıstık olacak şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Burası tersiydi, burası düzü. Şimdi kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci fıstığımın üzerine geliyorum arkadaşlar. Tam ortadaki fıstığımın üzerine geldim. Buraya yine aynı şekilde fıstıklar yapıyorum. 2 zincir, tığımın başını dolayarak aynı noktaya tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. İki zincir, aynı noktaya tekrar girdim. Arada bir zincirim var arkadaşlar. Tığımın başını doladım.
Tığımın başını doladım arkadaşlar, bakın. Buradan sayıyorum. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil arkadaşlar. Pardon. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzana. Bakın bu şekilde girdim. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle trabzanlarımı ayırıyorum ki daha iyi gözüksün. Bakın böyle 2 tane trabzanı atlıyorum. 2 ile 3'ün arasındaki trabzana bu şekilde girdim. Ve tığımın üzerine aldım trabzanımı. Bu şekilde trabzan yapıyorum. 1. Hemen yanındakine. 2. Hemen yanındakine. 3. Şu an 3 tane trabzanım oldu. Bunu 5'e tamamlamak için tığımın başını doluyorum. Zincir boşluğuna giriyorum. Ve trabzanlarımı 3'te çıkarak yapıyorum yine arkadaşlar. Tek dolasam da 3'te çıkıyorum. 2 tane trabzanımı zincir boşluğuna yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da yapmam gerekiyor. Öncelikle tığımın başını dolayarak bu zincir boşluğuna 2 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında tığımın başını dolayarak yine bakın trabzanımın sağından girdim, solundan çıktım. Bu kez baştaki 3 tane trabzanım aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde trabzanlarımın belinden dolayarak örüyorum arkadaşlar. Arada bir zincirim var. Tığımın başını dolayarak buradaki fıstık tepesine geliyorum ve fıstığımın tepesine yine 3 tane fıstığımı yapıyorum. Aynı noktaya tekrardan girdim. İki tane zincir. Aynı noktaya tekrardan girdim. Ve kapattım. Arada bir zincirim var. Hemen tekrardan gösteriyorum. Tığımın başını doladım. Bakın ilk 2 trabzanımı atladım. Bu şekilde 3. trabzanımı tığımın üzerine aldım. Ve 3'te çıktığım trabzan yaptım. Aynı işlemi yanındakine yapıyorum. Aynı işlemi yanındakine yapıyorum ve zincir boşluğuna geldim. Zincir boşluğuna da 2 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirim var. 2 tane daha trabzan yapıyorum zincir boşluğuma. Sonrasında bakın sol taraftaki 3 tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. 1 2 ve 3. Son 2 trabzanıma hiç dokunmadan fıstık tepesine geçiyorum. Şöyle göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bakın. Gerçekten tam çeyizlere göre çok güzel, çok gösterişli bir model arkadaşlar. Bu şekilde simli ipe de çok güzel oldu. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir üstte buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Nasıl ışıl ışıl, nasıl muhteşem bir model oldu değil mi? Şimdi kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra arkadaşlar aynı işlemi yapacağım. Yani modelimiz önle arkalı aynı görünüyor olacak. Çift taraflı kullanabileceğimiz bir model olacak. Gerçekten hem çok kolay hem de çok gösteriş. Yani tam çeyizlere göre diyebiliriz. Tabii ki bayan yeleklerinde de kullanılabilir. Her yaş grubuna olabilecek bir model arkadaşlar. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın. 2 tanesine dokunmadan 3. trabzanımı şu şekilde tığımın üzerine alıyorum. 3'te çıktığım trabzanlar yapıyorum.
Bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Sonrasında zincir boşluğuma giriyorum. 2 tane de buraya yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar tığımın başını doladım. 2 tane buraya yapıyorum. Bakın tığımın üzerine aldım trabzanımı. 1. İkinci trabzanımı aldım. Ve 3. trabzanımı aldım. Arada bir zincirim var. Fıstık tepesine geliyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincirim var. Aynı yere tekrardan fıstığımı yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincirim var. Bir sonraki modele geçiyorum. Şimdi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bakın burayı tamamladık çünkü. Şöyle hem önden hem arkadan aynı şekilde gözüküyor. Şöyle. Şimdi ben sizler için modelimi birkaç sıra daha büyüteceğim arkadaşlar. Sonrasında final için buluşacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım modelimi. Oldukça şık, oldukça gösterişli bir yelek modeli oldu. Dediğim gibi bu modelden çok güzel çeyizlik yelek modelleri, çeyizlik şal modelleri, bayan yelek modelleri, bebek yelek modelleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Trend örgülerinden bir tanesi. En yeni, en güzel yelek modellerinden arkadaşlar. Evet. Bugünkü örgü eğitim videomuzda ben bu şekilde bir model paylaştım sizlerle. Simli ipe de çok yakıştı. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Beğeni tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Küçük de olsa emeğe saygı açısından bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.